Premierinden 25 yıl sonra Phantom Menace, ilham verdiği herkes tarafından yeniden şekillendirildi. Star Wars, The Phantom Menace 25 yaşında ve Star Wars Day için sinemalara geri dönüyor ve kaçınılmaz olarak film, bir bütün olarak ön bölüm üçlemesi ve Star Wars medyasının mevcut, bazen sinir bozucu durumu hakkında yeni bir tartışma turu başlatıyor. Phantom Menace ağır bir şekilde eleştirilmiş olsa da, son birkaç yılda yeniden incelendi ve hatta benimsendi. Solo gibi destek direklerinde son derece dramatik diyaloğu ve doğrudan referansları öven memler var. Ana Star Wars filmleri olan ön bölümlerle büyüyen çocuklar, onları savunmak için konuştular. Ancak tartışmasız bir şekilde, ön bölüm üçlemesini gerçekten doğrulayan şey, yan ürün kültürüydü. Animasyon dizileri, kitaplar, çizgi romanlar ve genişletilmiş kanona bağlanan diğer her şey, ön filmlerin 7 saatlik CG dolu macerasında verilen sözleri yerine getirdi. Hayalet tehdit ve daha sonra klonların saldırısı, Yıldız Savaşları evreninin her köşesine yayılan siyasi bir komployu başlattı, yozlaşmış bir hükümet, biraz bilgisiz bir Jedi düzeniyle iç içeydi. Makul bir gösterim süresi sağlamak amacıyla filmler, Jedi'ların bir klon ordusu talebi veya Darth Maul, Mace Windu ve Count Dooku gibi erken ölümlerle karşılaşan ilginç karakterlerle o kadar derine inmiyor. Ancak Lucas'ın beklenen ya da tesadüfi planlarının dehası, filmlerin diğer yaratıcılarda yaratıcılığı tetiklemesidir. 2014 yılında, Lucasfilm'in satın alınmasından kısa bir süre sonra Disney, genişletilmiş evren, medyasının çoğunu, efsaneler, içeriği olarak yeniden markalaştırdı ve filmlerin dışından yalnızca bir avuç hikaye ve bilgi tasfiyeden sağ kurtuldu. Yine de, hem ayrılan hem de hayatta kalan AB, ön bölümleri güçlendiriyor. Disney sonrası yeni kanonda hayatta kalamayan dikkate değer kitaplardan biri, James Luceno'nun Darth Plagueis'idir. Bu kitap, ön filmlerin en önemli ama bilinmeyen isimlerinden birini ele almış ve bize birçok boşluğu dolduran eksiksiz bir hikaye sunmuştur. Roman, Sith Lord'u Darth Plagueis'i konu alıyordu ve Sith'in intikamında Darth Sidious'un efendisi olduğunu ve midichlorialıları hayat yaratmak için manipüle edebilecek bir varlık olduğunu ima ediyordu. Roman, Plagueis'in genç Palpatine'i eğitmesinin, politikacı olma yolunun ve ikilinin nasıl bir klon ordusu yaratmayı planladığının ve bununla birlikte klon savaşlarının hikayesini anlatıyor. Roman artık kanon olmasa da, Palpatine ve ustasının güç kazanmak amacıyla klon savaşları hakkındaki her şeyi planladığı fikri, Luceno'nun 2014'teki Tarkin'i gibi diğer çizgi romanlarda ve romanlarda da işlendi. Herkesten 10 adım önde olan bu dehanın, Sith'in intikamına kadar bu kadar çok şey yaptığını görmemiştik. Aynı şekilde yolsuzluk ve senatodan sorumlu, bürokratlar, hakkında da belirsiz ifadeler söyleniyor ama sonunda kitaplarda Naboğlu senatörün galaksideki tarihin gidişatını ne kadar değiştirdiğini görmeye başladık. Tarkin, hasar gören siyasi sistemi ve Palpatine'in bunu kendi lehine manipüle etmesinin ne kadar kolay olduğunu gösterdi. Bu, eskiden, imparator olarak bilinen Kukuleta'lı figürü, çok geç olana kadar herkesin hafife aldığı kurnaz bir adama dönüştüren bir şeydi. Genişletilmiş kanon ayrıca Jedi düzenine filmlerin yapabileceğinden daha iyi bir ışık tutuyor. Orijinal üçlemeden Jedi'ların ortadan kaybolduğunu biliyorduk, ön bölümler onların, çöküşünü engelleyemeyen saf, katı bir örgüt olduğunu gösterdi. Claudia Gray'in Usta ve Çırak romanları ve Cavan Scott'un sesli kitabı Dooku, Kayıp Jedi, galaksideki bazı Jedi'ların yoldaşlık konusunda neden hayal kırıklığına uğradığına ve onun Cumhuriyet ile olan yakın bağlarına odaklanıyor. Usta ve Çırak, Obi-Wan Kenobi'yi çırağı olarak kabul eden Qui-Gon Jinn'i takip ediyor ve galaksideki kölelik ve Jedi düzeninin galaktik siyasetteki rolü gibi filmlerden bazı temaları detaylandırıyor. Roman, Qui-Gon'un sürekli olarak Jedi'ların şansölyenin polis gücünden daha fazlası olup olmadığını ve güçteki, dengenin, doğasını sorguladığını gösteriyor. Phantom Menace, Jedi fikrini, Cumhuriyet'ten tam yetki olmadan müdahale edemeyen ve her zaman tarafsız kalması beklenen Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Kuvvetlerine benzer bir şey olarak tanıttı. Peki savaşlara müdahale edemiyor veya köleliği sona erdiremiyorlarsa, tüm canlıların içinde yaşayan gücün aydınlık tarafını nasıl koruyacaklar? Mevcut AB kitapları, Count Dooku ve nihayetinde Anakin gibi üyeleri uzaklaştıran çelişkilerle yüzleşiyor. Çizgi romanlara gelince, Age of Republic antolojisi ön filmlerden tanıdığımız karakterlere yeni bir ışık tutuyor. Qui-Gon sayısı, Jedi ustasının kehanetlere takıntılı hale geldiği ve Jedi düzeninin bu kadar katı kalırsa bunu başaramayacağını düşündüğü güçte gerçek dengeyi bulduğu usta ve çırakın hikayesini genişletiyor.
Ayrıca Charles Soule tarafından yazılan, Obi-Wan ile Anakin arasındaki ilişkiyi ve Bölüm A ile 2 arasındaki 10 yılı araştıran ve 2 Jedi arasında oluşan kardeşlik bağını ortaya çıkaran Obi-Wan ve Anakin de var. Darth Maul mini dizisi, Maul'un Jedi'ları öldürme konusundaki doyumsuz açlığına ve Phantom Menace olaylarından önce savaşa girmesinin yasaklanmasından duyduğu hayal kırıklığına odaklanıyor. Bu, onu gücün karanlık tarafına daha da gönderen bir şey, ne olduğunu merak etse bile, ışığın sunması gerekiyor. Bir de The Force Awakens yayınlanmadan önce kanonlaştırılmamış birkaç medya parçasından biri olan The Clone Wars var. Animasyon dizisini en başından beri özel kılan şey, izleyicilerin ön bölümlerdeki karakterlerin çoğu hakkında oldukça olumsuz olduklarını biliyormuş gibi görünmesiydi. Bu yüzden onları ayrıntılarıyla detaylandırmaya ve onlara yeterince derinlik vermeye karar verdiler. Onları Luke, Leia ve Han kadar seviyoruz. Klon Savaşları ilk sezondan itibaren bize çatışmanın tüm Star Wars evreni üzerindeki etkisini gösterdi. Savaş nedeniyle yetim kalan çocuklarla tanışıyoruz, yeraltı suç dünyasının savaş ortamında nasıl geliştiğini görüyoruz ve çoğu gezegen nüfusunun neden bazı bölgelerde isyanları başlatan savaş çabalarına katılmakta tereddüt ettiğini not ediyoruz. Dizi öncelikle çocukları hedef alsa da sergide savaşın dehşetini ve savaşın insani maliyetini gösteren bazı karanlık ve yetişkinlere yönelik materyaller vardı. Serinin en güzel kısımlarından biri de filmlerde tanıtılan meçhul klon ordusunu tanımaktı. Domino Squad'la önce eğitimde tanışıyoruz, ardından savaş alanındaki sıkıntılarını takip ediyoruz. Umbara'yı, klon savaşlarını bu kadar iyi yapan şeyin en iyi örneğidir. 4 bölümlük hikaye, Umbara'nın başkentini ele geçirmek için ölümcül bir göreve çıkan Domino takımı ve daha büyük 501. Lejyonu konu alıyor ve klonlar ile yeni ve pervasız komutanları Jedi Pong Krell arasındaki gerilimin yükselişini izliyor. Savaştaki kayıplar konusunda cesur ve açık sözlü olan dizi, hepsi aynı görünmesine rağmen klonlara kişilik kazandırmak için hala yer buldu. Animasyon serisi ayrıca yarım kalmış işleri halletme konusunda daha iyi bir iş çıkardı. Padme'nin temelde Asi ittifakını kurduğu Sith'in intikamından silinen sahneyi hatırlıyor musunuz? Klon savaşları, birçok dünyada savaşa karşı çıkan direnişlerin olduğunu ve Cumhuriyet'in ne yaptığını gösteriyor. Buna canlı aksiyon Rogue One'da önemli bir rol oynayan Saw Gerrera'nın tanıtımı da dahildi. Ayrıca dizide yeniden hayata dönen Darth Maul'un 3 satırdan çok daha fazla diyalogla yeniden tanıtılması da vardı. Sıra önceki bölümlerdeki boşlukları doldurmaya gelince, Klon Savaşları, klon ordusunun yaratılışını çevreleyen komployu ele alan, The Lost One, bölümünde hayranlara kötü şöhretli Sifo Dyas'a ilk kez kanonik bir bakış açısı kazandırdı. Aynı geçen sezonda dizi, İmparator'un Order 66 ile klonları nasıl kontrol edebildiğini göstererek bize bu yıkıcı düzenin arka planını sunmuştu. Sonuçta birçok hayran için Klon Savaşları, izleyicinin Anakin Skywalker'ın yolculuğunu önemsemesini sağlayarak önceki filmlerin başaramadığı yerde başarılı oldu. Kibirli ve küstah Jedi'ye daha fazla boyut kazandırıldı ve onun hikayesi, gücün aydınlık ve karanlık tarafları arasında sıkışmış bir adamın hikayesine dönüştü. Onun karanlık tarafla sürekli mücadelesine, kaybetme korkusuna, dünyaya karşı öfkesine ve kızgınlığına, Jedi olmanın getirdiği baskılara ve tüm bunların onu Palpatine'in manipülasyonu için nasıl mükemmel bir hedef haline getirdiğine tanık olduk. Dizi, karaktere daha derin, daha karmaşık bir bakış açısı kazandırdı ve Darth Vader'a geçişini çok daha fazla etki yaratacak şekilde mantıklı hale getirdi. Phantom Menace 25 yaşında ama önceki dönem her zamankinden daha taze görünüyor. 20 yıldır artan sıkıntılar, sürekli genişleyen AB tarafından sorgulandı, tersine çevrildi ve olgunlaştırıldı. Ön bölümlerden duyulan korku öfkeye, öfke nefrete ve nefret de acıya yol açar, ancak bunların çoğu, doğru kitabı alarak hafifletilebilir.